Merhaba. Öncelikle ben size kendimi tanıtayım. Sanıyorum 90'larda diz çökerek başladım. 94'ten beri sektörde çalışıyorum. Radyo, televizyon dışında. Efendime söyleyeyim, eee, Ajda Pekkan, Teoman, Funda Arar, Hande Yener gibi bir sürü isimle çalıştım. Şu anda da yaklaşık 11 senedir Gülşen'le çalışıyorum. Eee, Böyle kısaca bir hayatımız var. Aziz Bey, siz kendinizi tanıtır mısınız bize? Eee, Merhaba arkadaşlar. Ben bugünkü bu, güzel etkinliğimizde, sıkıcı olan konuları size anlatacak olan insanım daha çok. Özgür Bey'in, gerçek hayat tecrübeleriyle biraz daha neşelendireceğiz, çeşitlendireceğiz konularımızı. Ben, bizim sektörümüzde, eee, okullu olarak bilinen insanlardan biriyim. Yaklaşık, 18 sene önce, üniversiteyi bitirdikten sonra, eee, üniversitede okuduğum şeyi meslek olarak yapmayacağıma karar verip, gidip yurt dışında SAI'de, Türkiye'de o zaman pek okul yoktu. Eseği neredeydi o zaman? Yani senin gittiğin. Ben Milano'ya gittim. SAI'de ses mühendisliği okudum. Sonra Türkiye'ye geldim. İTÜ MİAM'a girdim master bölümüne. Ondan sonra da sektörde çalışmaya başladım. Özgür'le şöyle bir sinyal akışı üzerinden konuları anlatmaya karar verdik. Şimdi bugün yapacağımız şey aslında, yani yapmayı umduğumuz şey bugün ve yarın, şöyle bir, benim bu yaklaşık 20 sene önce SAI'de okuduğum, okulun ilk sömestrinde gösterilen konuların, böyle olduğu kitapçık. Buradaki bütün başlıkları ben aslında geçmeye çalışmak istiyorum. Eee, Ve bunu sinyal akışı üzerinden yaparak en azından neden sonuç ilişkilerini biraz daha doğru kurarak anlatacağımız şeyleri, eee, anlatabileceğimizi düşündük. Sinyal akışımız nasıl? Basit bir aslında konser, canlı seslendirme sinyal akışı. Bir kaynağımız var. O kaynak daha sonra bir mikrofon vasıtasıyla, eee, Mikrofon ya da pikap ya da diğer box ya da ses evet, kaydedici. yani akustik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyoruz. Onu aktarıyoruz bir şekilde bir adet I/O yani input output ünitesine. Oradan, analog, eee, audio dijitale çevriliyor. Oradan mikserimize gidiyor. Bir channel strip'ten geçiyor, işleniyor. Ondan sonra çeşitli yerlere gidebiliyor. Sahne monitörlerine gidebiliyor. RF sistemine gidebiliyor. Ya da bir, amfi, crossover prosesör, setup'ı ile, PA'ya gidebiliyor. Bütün bu sinyal akışının, eee, bölümlerinin böyle konuları var. Bunlar dediğim gibi şu kitapta, aslında herhangi bir aslında ses mühendisliğine giriş kitabındaki konuların, ana başlıkları. Yani benim buradaki aslında amacım, eee hep beraber meslektaşlar olarak bir, teknik doküman okuduğumuzda, bir video izlediğimizde ya da herhangi bir, mesleğe dair bir, eee, şey gördüğümüzde önümüze gelen bu terimleri, eee, terimlerle karşılaştığımız zaman yabancılık çekmemek. Yani en azından neden bahsedildiği hakkında herkesin bir fikri olması, gerektiğini düşünüyorum ben. Amacımız bu. Şimdi bu konuda şöyle bir ince durum var. Her nasıl, havacılık sektörünün dünyadaki ortak dili İngilizce ise, bu show business konusunda da ortak dil İngilizce. Yani, eee, Türkçe karşılıkları olan terimler var ama, eee, olmayan şeyler de var. Mesela Yani bas gibi mikserdeki gruplara verilen evet, İngilizce mesela, yazılı bas. yani, ben bazılarını biliyorum, bazılarını bilmiyorum. Sen bildiğin varsa şöyledir, böyledir Yani dersin de yani, bir yani biraz yani İngilizcelerini söyleyeceğim ben hepsinin. En azından, bir herhangi bir metinde kullanım kılavuzunda gördüğünüz zaman, ne olduğu, neden bahsedildiği hakkında, bir fikrimiz olsun istiyorum. Bir de diğer konu Türkçe'de, bu konularla alakalı düzgün bir kaynak yok. Sadece Ufuk Hoca'nın şöyle bir kitabı var, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri diye. Yani en düzgün ve en güncel kaynak bu. Bunu tavsiye ederim herkese. sanırım bir de bunun ikincisi çıktı. Bu şey, yok bu kitabın genişletilmiş hâli. Bütün bu konuları anlatıyor. Diğer 2 kitabı Ufuk Hoca'nın, işte, çeşitli ses mühendisleriyle yapılan, röportajlardan oluşuyor. İşte 2'nci kitapta ben de varım falan. Onlar da güzel kitaplar. Şimdi o zaman arkadaşlar
Şu en baştaki şu ses nedir? Sesin temelleri, ses fiziği konusu. Bunun yani teorik tarafına başlayalım ki asıl ilginç konulara geçmiş olalım canım. Şöyle söyleyeyim ben. Evet şu clicker'ım. Şimdi öncelikle bir tane yani Türkçe'de yani Türkçe İngilizce konusunda mesela benim aklıma gelen ilk karmaşa şuradan ortaya çıkıyor. Şimdi biz ses diyoruz ama İngilizce'de buna sound denebiliyor. Bir de audio denebiliyor. Ve bunlar farklı şeyler. Yani iki farklı kelime var. İngilizce'de sound dendiği zaman akustik sesten bahsediliyor. Audio denen şey ise elektrik sinyaline çevrilmiş ses. Yani bir mikrofon tarafından elektrik sinyaline çevrildiği zaman akustik enerji audio'ya dönüşüyor. Bu audio elektrik sinyali yani analog elektrik sinyali olarak gidiyorsa analog audio oluyor. Analog bir mikserden geçiyor. Ama olur da bir converter'a girip dijitale çevrilirse dijital audio oluyor. Ondan sonra bu audio gidiyor. En sonunda bir hoparlör tarafından tekrar akustik enerjiye çevriliyor. Bu aradaki çevrim, enerji çevrimine İngilizce yani o çevrimi yapan elemana transducer deniyor. Yani akustik enerjiyi alıp mikrofondan bahsediyorum. Elektrik enerjisine çevirdiği için, yani enerji değişimi yaptığı için mikrofon elemanı o bir transducer. Aynı zamanda bizim kulağımız bir transducer. Çünkü akustik enerjiyi alıyor. Akustik enerji dediğimiz ne? Titreyen ya da ses kaynağı olarak havayı dalgalandıran, havadaki basınç dengesini değiştiren bir kaynak var. İleri geri hareket ediyor. Hava molekülleri hareket ediyor, kulağımıza çarpıyor. Kulağımızda bu dış kulak tarafından toplanıyor. Orta kulağın başlangıcındaki kulak zarını titreştiriyor. Kulak zarının arkasındaki 3 tane kemik titreşip bunu arkadaki salyangoz şeklindeki organa yolluyorlar. O salyangozun içindeki böyle ince tüyler, saç parçacıkları var. Bunlar tarafından da beyne giden elektrik sinyallerine dönüşüyor bizim ses dediğimiz şey. Yani aslında kulağımızın içinde bir tane daha transducer var. Akustik enerji beyne giden elektrik enerjisine çevrilmiş oluyor. Şimdi genelde şöyle anlatılıyor standart ses nedir, ses teorisi, ses fiziği konuları. Bir sinüs dalgasıyla bu şekilde anlatılıyor. Bu sinüs dalgası aslında bir analoji. Analoji benzetme demek İngilizce. Neyi ya da örnekleme diyebiliriz. Bu sinüs dalgası neyin analojisi, neyin benzetmesi? Bir hoparlör membranı düşünelim. Şimdi şöyle ses ortaya çıkıyor. Bu hoparlör membranı sıfır noktasında yani rest noktasında hareketsiz. Bir ses üretmeye başladığı zaman ileri doğru hareket ediyor. Bir noktaya geliyor. Gidemeyeceği kadar bir noktaya geliyor. Sonra yani maksimum noktasına geliyor. Sıfır noktasına geri geliyor. Maksimum noktasına gittiği kadar eksiye gidiyor. Sonra tekrar sıfır noktasına geliyor. Yani şu sinüs dalgası dediğimiz şey bütün bu konularda örnek olarak verilen aslında hoparlörün hareketinin örneği. Sıfır noktasından başlıyor hoparlörümüz. Maksimum noktasına gidiyor. Sıfır noktasına geri geliyor. Eksi maksimum noktasına gidiyor ve sıfır noktasına geri geliyor. Artı, eksi. Bu yani en ileri gidebildiği nokta hoparlör diyaframının en geri gelebildiği nokta. Bu uzayınca ne oluyor? Kısalınca ne oluyor peki? Orada Evet, boyu yazıyor çünkü. geliyor şimdi. Bir sonraki Muhtemelen çalışacak artık. bakalım. Tamam. Şimdi önce şu sinüs dalgası üzerinden neyin ne olduğunu bir tanımlayalım. Şurası amplitude yani genlik yani eee genlik. Genlik. Aslında doğru. Yani çok şey değil aslında. Genlik deyince ben ne diyorum falan diye düşünüyorum da eee, enerji miktarı diyelim. Şurası bir
bir döngü, bir cycle. Buna İngilizce CPS sağda solda görürseniz cycles per second eşittir hertz. Saniyede şu hareketin yapılma miktarı frekansı belirliyor. Eşittir F diyelim. Bir döngünün mesafesi, yani bir döngünün tamamlanırken kat ettiği mesafeye de İngilizcesi wavelength, Türkçesi maalesef dalga boyu. Ve şöyle bir lambda diye bir işaretle ifade ediliyor. Ve bundan sonra wavelength diyeceğiz her büyük ihtimalle. Şimdi frekanstan başlarsak herhangi bir ses dalgası bir saniye içinde ne kadar fazla tekrar ederse o kadar tizleşiyor. Yani yüksek frekans demek tiz demek. Burada bunu yazmaya çalıştım. Düşük frekans demek bas demek. Az hareket eden kaynaklar bas ses üretiyorlar. Çok hareket eden bir saniye içindeki tekrardan bahsediyoruz. Kaynaklar tiz üretiyorlar. Bunlar bir zaman döngüsünde giden dalgalar değil mi hocam? Yani genelde yani mesela burada ne yapmaya çalışmış? Ben bütün bu slaytları bu arada çeşitli kullanım kılavuzlarından, kitaplardan ve Esinlenme diyelim. eğitim sitelerinden buldum. Normalde hep bir saniye içindeki hareketi temel alıyoruz. Yani bir saniyede kaç kere titreşiyor? 1000 kere titreşiyorsa 1000 hertz. Bir Ben hertz. şöyle bir araya girebilir miyim hocam? Hep vardır yani bizim okulda, lisede, üniversitede vesairede okurken bunlar bizim gerçek hayatta ne işimize yarayacak derler ya. İşte bunlar aslında bizim gerçek hayatta teknikte kullandığımız şeyler. Çok basit bir örnek vereyim. Sol taraftaki bas frekansların dalgalanması mesela ne işe yarar? Yanlışsam düzelt hocam. Sub-bass'ların yan yana koyduğumuz şu an güncel hayatta en çok kullandığımız end-fire mode mu deniyor? Öyle bir şey deniyor. Efendime söyleyeyim. Aralığını elinizde bir program yoksa crossover'ın kesişme noktasındaki frekans üzerinden bulabilirsiniz. Mesela astığınız herhangi bir hoparlör var. Bir tane hoparlör var. Altında da sub-bass var. Üstteki hoparlör 100 Hz'e kadar okuyorsa yan yana 2 tane sub-bass koymak zorundaysanız eğer bu teorileri bilmezseniz koyamazsınız. Şimdi oraya biraz daha Ya da mesela gireceğim ben. kompresör nasıl çalışıyor onu yani bunu bilmeden kompresörü kullanamazsınız. Yani şu an Doğru kullanamazsınız diyelim. Kullanırsınız tabii de. evet aslında yani o yüzden bu baştaki teoriye biraz zaman ayırmak istedim. Çünkü yani şimdi Hayır, fazla hepimiz sıkılıyoruz bunlara girince de ondan. polaritedir. Anlatmadan anlaşılamayabiliyor bazı şeyler. Yani bir saniyede 100 kere titreyen bir kaynak 100 hertz diyoruz buna. Bir saniyede 1000 kere titrerse 1000 hertz ya da 1 kilohertz. Kilo dediğimiz şey Latince 1000 demek. Bu arada Latince demişken sağda solda kullanabileceğimiz diğer bir genel bilgi audio Latince duyuyorum demek. Videoda ne demek? Görüyorum. Çok iyiymiş, bilmiyordum ben bunu. Hatta İtalyanca ile ilginiz varsa hala İtalyanca'da vedo görüyorum demek. Yani elektrik sinyaline çevrilmiş ses I hear Latince. Dediğim gibi bir döngü hareketin tamamlanması arttan başlıyor. Bu nedense artıdan başladı. İşte sıfırdan başlıyor olması daha doğru. Sıfırdan başlayıp artıya gidiyor, sıfıra geri dönüyor, eksiye gidiyor. Bütün bu hareketin tamamlanması bir cycle, bir döngüye ortaya çıkarıyor. Hareketin büyüklüğü, amplitude, yani genlik. İngilizce'de en artı noktasına peak deniyor, en eksi noktasına through deniyor. Çok önemli değil. Şimdi asıl önemli olan konu şu. Şimdi ses hızı sabit. En azından aşağı yukarı sabit. Şöyle yapalım. 343 metre saniyede. Ve şuradaki ses hızının bir tane formülü var. V eşittir F çarpı
lambda. Yani bir dalga boyu, bir wavelength çarpı o wavelength'in kaç kere tekrar ettiği ses hızını veriyor bize. Burada işte çeşitli frekansların uzayda kapladığı yer. Mesela 100 Hz 3.4 metre yer kaplıyor. Yani hoparlörden 100 Hz ürettiğiniz zaman 3.4 metre sonra o 100 Hz'in cycle'ı tamamlanmış oluyor. Şu hareketi şurada 3.4 metrede tamamlamış oluyor 100 Hz. Eee, Bütün frekansların uzayda kapladığı mesafeyi bu şekilde yani wavelength'ini hesaplayabiliyoruz. Ses hızı sabit olduğu için. Ses hızı ne kadar hızlı olduğuna dair bir fikir olması açısından 300, 1000 kilometre mi, metre mi şu an şey yapamadım. Herhâlde metredir inşallah. Birazdan bakarız. Yani, çok hızlı, ışık hızı. Eee, Şöyle bir şey düşünebilirsiniz, ses hızının ne kadar yavaş olduğuna dair ışığa göre. Mesela dışarıda bir fırtına var ve, işte, şimşek çakıyor. Önce ışığı görüyorsunuz. Orada saymaya başlarsanız aslında 1 saniye, 2 saniye diye ve ses duyduğunuz zaman mesela 2 saniye sonra, ses duyduysanız, o fırtına sizden 680 aşağı yukarı metre uzakta. O şimşek çaktığı gibi bir hesap Bu arada ışık basitçe yapabilirsiniz. saniyede 300.000 kilometreymiş hızı. Saniyede 300.000 kilometre. Daha da 300.000 fena. kilometre. Ses çok geri kalmış hocam. Evet, işte. İleri götürmeye çalışıyoruz hocam. Bir de period diye bir şey var. Period pek kullanılmıyor. Period da bir dalga boyunun, ne kadar sürdüğü ile alakalı. 1000'e bölüyoruz. Mesela 1000 hertz, 1000 bölü 1000 oluyor yani, 1000 hertz'lik bir dalga 1 milisaniye sürüyor. Bu daha çok faz hesabı yaparken kullanılıyor ama çok faz hesabına girmeyeceğiz. Eee, Çok karışık bir konu o. Şimdi burada ilginç başka birkaç tane pratik durum daha var. Bunlardan birincisi gördüğünüz gibi, bas frekansların dalga boyları, wavelength'leri çok uzun tamamlanması. Bu mesela bizim meslekte devamlı karşımıza çıkan birkaç, durumu ortaya çıkarıyor. Mesela bunların birincisi, bas gitarist sahnede çalıyor bam 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 bam. Sen fronto pause'a abi Yıkılıyor. çok yüksek falan. Adam Ya da bala salonunun dışında sablar yıkılıyor içeride. evet, abi ben duymuyorum niye yüksek falan diyor ama çünkü adamın wavelength yani ürettiği wavelength tamamlanmadığı için durduğu yerde, o sadece dışarıdan gelen yansımaları ve arkadan gelen hava itimini duyuyor. O yüzden çoğu zaman o basçıya, "Abi frontal pulse'a gelip şunu lütfen dinler misin?" falan demeniz gerekiyor. Böyle duyuyor, "Abi ben kısayım bunu." falan diye yerine gidiyor. İkinci konu, Sanırım sabların altlarını kısmak biraz çözüm olabilir. sabların altlarını kısalım abi. İkinci konu mesela, yine hoparlörleri kurduk. "Abi sablar çalışıyor mu? Bir test edelim." Soldaki saba yolladık. Eee, onun başka bir nedeni daha var ama, eee tamam, onu daha sonra anlatayım. Çünkü başka bir nedeni de daha var onun. Ama, o hangi sabun çalıştığını çoğu zaman duyamıyorsunuz. Böyle dibine gidip, kulağınızı falan koymanız ya da titreşiyor mu hoparlör falan diye duymanız lazım. Onun başka bir nedeni var. Şimdi o nedenine geleceğiz. Flicker'ımı bulabilirsem. Onun nedeni de bu. Şimdi, bas frekansların, bazı özellikleri var. Bas frekanslar, etrafa dağılıyor. Omni radyasyon yapıyorlar. Radyasyon etrafa dağılmak demek. Omni demek omnidirectional demek mesela ya da omni mikrofon her yer demek. Etraftan ses alıyor, etrafa ses veriyor. Eee, Bir frekans baslaştıkça o frekansı üreten kutunun boyutuna göre o frekansı üreten, kutunun boyutuyla o frekansın dalga boyunun arasındaki orana göre omnileşiyor. Şurada yazmaya çalıştığım o oldu, o yani. Mesela bizim bir tane hoparlörümüz var. Bu hoparlörün, eee, genişliği 1 metre. Bu şu anlama geliyor, 1 metrenin altındaki bütün dalga boyları omnileşmeye başlıyor. Yani 1 metre yani 343 Hertz'e denk geliyor bu şu hesaptan. 343 Hertz'ten daha tiz frekanslar o hoparlörün, eee, ilerisine doğru atılıyor. 343 Hertz'ten daha düşük olan frekanslar o hoparlörün arkasına doğru, gelmeye başlıyor. Ar
O yüzden hoparlörler küçüldükçe, biz de volüm açtıkça mesela daha orta boy hoparlörlerle büyük konser yapmaya çalıştığımız zaman sahne üzerine çok fazla yani Mikrofon sesinin geri dönmesi, uğuldama, uğuldaması. özellikle belli frekansın altı hoparlör ufaldığı için eee, arkaya atılan sesin frekansı yükseliyor. Onu da şurada göreceğiz. Şimdi bir hoparlör ön grili diye düşünelim bunu. Yukarıdan hoparlöre bakıyoruz. Şurada eee Omni, yani bu tam bir daire olduğunu bunu düşünelim. Eee, Hoparlörün önüne doğru bakıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi dalga boyunun 1/4'ü tamamen Omni. Dalga boyunun yarısı neredeyse Omni. Dalga boyunda artık şey olmaya başlıyor, ileriye doğru atmaya başlıyor. Dalga boyunun 2 katı hoparlörün ön tarafı, öndeki grill. Böyle iyicene directional, yani doğrusal bir hale geliyor. En tiz frekanslarda da böyle dümdüz gidiyor artık. Aslında bu nedenle biz sap seçemiyoruz. O sap çalışıyor mu diye uzaktan duyamıyoruz. Çünkü bütün etrafa yaydığı için sesi belli bir mesafeden o sapın hangisi olduğunu kesinlikle anlayamıyoruz ve dibine gidip hoparlör hareket ediyor mu falan diye kontrol etmemiz gerekiyor. Tabii bir de çevresel etkenler de oluyor Sabbas'ta. Koyduğun zeminde Evet. titreşiyor, duvar Ona titreşiyor. onu ekledim mi bilmiyorum. Öyle onu eklediysem birazdan slayda gelecek. Bakayım şuradan. Tamam. Eklemediysem bunun fotoğrafları var. Onu da gösteririm. Eee, Şimdi bir de faz diye bir konumuz var. Faz konusuna çok hızlı gireceğiz. Sonra çıkacağız. Eee, Çünkü aslında bu konuları normalde siz eğitim alırken SAE'de kaç ayda anlattılar, Yani şu kitap bu sömestr. değil mi? Bir sömestr. Biz biraz hızlı gidiyoruz ki hani Bu bilmeniz gereken konular aslında. faz konusu en az aslında önemli, yani be belli birkaç iş yapmıyorsanız fazın sadece frekans bazlı bir şey olduğunu bilmeniz yeterli ve dereceyle ölçülüyor. Yani 50 derecede, 50 hertz'te, eee, 180 derecede başka bir frekansa göre ölçülüyor. Faz niye önemli? Fazın önemli olduğu asıl nokta, 2 tane kaynağı birbirine eşlememiz gerekiyorsa, 2 hoparlör olsun bu. Bunların fazlarının benzer olması gerekiyor. Aynı olması gerekiyor. O yüzden mesela bir PA astık, line array'leri kurduk, öne de front filler kurduk. Bunların farklı markalar, farklı modeller olduğu noktalarda bazı faz uyuşmazlıkları oluyor. Faz uyuşmazlığı olduğu zaman belli frekansları kaybediyoruz. O demin anlattığım senaryoda, yani front filler başka marka, başka model, main PA'imiz başka model. Bu durumda çoğu zaman hangi frekansı kaybedeceğimize dair bir seçim yapmamız gerekiyor. Eee, Ben bu durumda mesela eee, vokal range'i dediğimiz daha mid bölgeyi tutmaya çalışıyorum ki Ki vokal insan sesini anlaşılırlığı, evet, kaybetmeyelim. Çoğu zaman böyle baskılardan ya da low mid'lerden bir yer kaybediyoruz. tabii zaten bir de bunu sanıyorum Türkçenin diksiyon mu denir? Türkçenin Evet, söyleşiyle de çok alakası var. Ecnebi şarkıcılar daha kısıkken sesleri şarkıcı çok net anlaşılabilirken biz Türkçe'de fonetikten galiba evet. daha zor anlaşılıyor. O yüzden daha çok volüme ihtiyaç kalıyor. Evet, Daha çok Türkçe feedback. çok sert sessizler üzerinden anlaşılabilirliği ortaya çıkan bir dil. O yüzden mesela konferans ya da seslendirme için ses sistemi kurarken ya da tuning yaparken daha tiz, yani sadece müzik için bir tuning yaparken biraz daha 4 kHz bölgesini referans alıp tuning'inizi yapabiliyorsunuz ama seslendirme için yaparken ben hep 8K'ya bakıyorum. Sen de biliyorsun. Yani 8K atması lazım hoparlörün. Evet. Bizim T'leri, S'leri, Ç'leri, P'leri ileriye atabilmesi için. Yoksa bir yandan anlaşılabilirlik hızla düşüyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir de şöyle polarity diye bir şey var. Eee, Yani bizim mikserlerin üzerinde bir tane şöyle bir tuş oluyor, biliyorsunuz. Biz buna bütün dünyada olduğu gibi "Abi fazı çevirdin mi? Fazı çevir abi, fazı çevir." falan diyoruz. Aslında onun adı polarite ama yani artık bütün dünyadaki ses literatüründe bu Faz olay faz olarak kabul görmüş. O düğmeye bastığımızda aslında ne oluyor? O düğmeye bastığımız zaman
aslında olan sadece artı ve eksi terminaller yer değiştiriyor. Yani hoparlör ileri doğru hareket edecekken ilk hareketini geri doğru yapıyor. Burada bunu anlatmaya çalıştım. Bu benim YouTube kanalımda şey yapmıştım, göstermiştim bunu. Hoparlörün amfiden hoparlöre giden kabloların artı ve eksi terminallerini değiştirdiğimiz zaman eee artıya doğru giden elektrik sinyali hoparlöre vardığında geriye doğru hareket ederek döngüsüne başlıyor ve şöyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Bizim fazı ters abi aslında polaritesi ters olan durum olduğu zaman 2 tane aynı fazda, aynı polaritede aynı sinyali birleştirdiğimiz zaman bunlar eklenip 6 desibel artıyorlar. Maksimum 6 desibel artabiliyorlar. 6 desibel 2 kat demek. Eee Aynı sinyalin polaritesini çevirip böyle hoparlörleri maksimum yan yana koyduğunuz zaman ise birbirlerini yok ediyorlar. Polarite aslında dediğim gibi artı ve eksilerin sadece yer değiştirmesi. Şimdi şuna gelmeden ufak bir örnek göstereceğim. Böyle bir bilgileri Buyurun. rica edeceğim abi Tabii ki, senden. ne demek. Şimdi şöyle, bunu anlatmak için şöyle bir şey hazırladım. Müzikli mi abi? Müzik değil, duymayacağız çünkü pink noise çılgınlığı. Şimdi yanlışım yoksa şuydu, evet. Şimdi hiç dümdüz çizgileri görüyorsunuz. Şimdi bu çizgiler ne onu göstereceğim. Şimdi 2 tane sinyal var. Bu test setup'ını anlatayım önce. 2 tane aynı sinyal var. Bunlar şu anda her şeyleri aynı. Frekansları aynı, başlangıç noktaları aynı, aralarında delay yok. Polariteleri aynı. Bu Smart'ta şu üst tarafta impulse response var. Burada polariteyi görebiliyorsunuz. Yani bu hoparlör hareketi, bu dalga hareketi önce artıya doğru başlamış, yukarı doğru başlamış gördüğünüz gibi. Şimdi ben sinyallerden birinin bak burada da phase inverter. Feyz yazmış. Ben de ona Tam bakıyordum. bütün mikserlerde de öyle yazıyor. Biraz daha teknik dokümanlarda polarite diyorlar. Eski mikser, analog mikserlerde polarite yazıyor bu arada. Ya işte modeline bağlı. Anam. Evet Şimdi gördüğünüz aşağıya gibi bu ben şeyi çevirdiğim zaman polarite. polaritesini yani fazını çevireyim diyeyim artık. Fazını çevirdiğim zaman hareket eksiye doğru ilk hareket ilk dalgalanma oldu. Şu faz çizgisi dediğimiz şey de eksi 180 derece geldi. Yani bütün frekansların fazı değişti. Eee O zaman mikser üzerindeki de DAW üzerindeki faz çeviriciye ya da polariteye Hı. bastığımız zaman 180 derece mi çeviriyor? Bütün frekansları 180 derece çeviriyor. Yani çünkü normalde şimdi onu örnekle göstereyim ben size. Şimdi geri aldım ben şeyi, polaritesini geri aldım. Burası sıfıra gitti, burası sıfıra gitti. Sıfır. Şu anda Smart'ın transfer function dediğimiz modülünü görüyorsunuz. Transfer function 2 sinyal arasındaki farkı gösteriyor. O yüzden hiçbir şey görmüyorsunuz. Çünkü 2 sinyal birbirinin aynısı. Fark sıfır. Sıfır faz farkı var. Sıfır frekans farkı var. Nasıl mesela bir fazı değiştirecek bir şey yapayım. Fazı ne değiştirebiliyor? Fazı delay değiştirebiliyor ya da EQ değiştirebiliyor. Ben bir tane EQ atayım şuraya. Kompresör değiştiriyor mu? Kompresörüne bağlı. Mesela bir tane filtre attık. Böyle hop. O en sevdiğimiz F6 benzeri. Gördüğünüz gibi şurada bir fazla bir hareket oldu. Bunu başka yerde yapıp göstermem gerekiyor. Eee, buradan yapabiliyor muyum? Buradan. Şimdi sağlayıcını. Böyle bir şey yapalım. Ve işte faz böyle bu şekilde hareket etti. Yani mesela böyle bir EQ yaptığınız bir main hoparlörü frontları eşleştirmeye çalıştığınız zaman bu fazlarını en azından önemli bulduğunuz bölgelerde eşleştirmeniz gerekiyor. Şimdi bunu kapadık. Şimdi bir de şöyle bir durum oluyor. COM filtering diye bir şey var. Yazayım COM filtering diye. En sevdiğimiz konu. Mesela COM filtering fazla doğrudan alakalı bir şey. Şimdi fazı değiştiren özür dilerim. Yine kaldırdım seni. Fazı değiştiren etkenlerden biri mesela delay.
Şimdi 2 tane hoparlörümüz olduğunu düşünelim. Aynı sinyali üretiyorlar. Bunlardan bir tanesinin, bir tanesine delay verdiğimizi, daha geç sinyal ürettiğini, düşünelim. Şimdi 2 tane sinyal şu an çıkıyor, oynuyorlar. Biz hiçbir şey görmüyoruz çünkü aralarında fark yok. Sıfır görüyoruz. Şimdi sinyallerden birine ben delay vermeye başlarsam ne olacak? 1 milisaniye delay vereceğim bir tanesine. Evet, en sevdiğimiz şey olan şurada comb filter gördünüz. Yani bu şu demek oluyor, 2 tane hoparlörünüz var. Bir tanesinin biraz geri gitti. Sehpayı koyamadık hocam yanlışlıkla. Biri Evet, ayaklardan biri ileride biri geride kaldı. öyle olduğu zaman, belli frekansları o, mesafe kadar, o mesafeyle bağlantılı, orantılı olarak kaybetmeye başlıyorsunuz. Buna comb filtering deniyor. 1 milisaniye yaptık mesela. 5 yapalım ve, bu comb filtering denmesinin nedeni comb İngilizce tarak demek. Bunun bu tarak şeklinde, tarağın dişleri şeklinde, olduğu için böyle böyle bir böyle bir Çok bir manası yok aslında. manası var mı yok mu tartışılır ama comb filtering çok, başımıza gelen bir şey. Yani benim en sevmediğim örneği bizim yaptığımız belediye konserlerinde bazı zaman belediye meydanlarının tek tarafta bina oluyor mesela ve, binadan seken ses doğrudan gelen sesle Aslında delay karışıyor. yapmış oluyor bize, faz yapmış oluyor, doğru Evet, mu? aslında evet. Yani zaman kaynaklı bir faz, eee, orada yemiş oluyoruz bünyeye ve, smart kullanıyorsanız bunu ölçüp home filter'lara EQ yapmaya çalışırsanız, yapabileceğiniz en yanlış şeylerden biri oluyor. Home filter'lı bir durumlarda, yapılması gereken şey smart kullanıyorsanız, ölçüm yapıyorsanız ekstra bir bilgi olarak, çok fazla, daha fazla ölçüm yapıp, Eee, bu hataları dağıtmak. Çünkü Smart'ın coherence diye şöyle bir ayrı bir görüntüsü var. Şu üstteki kırmızı, eee, olan bölge. Coherence demek Smart için, eee, bilginin güvenilirliği anlamına geliyor. Yani, datanın temizliği anlamına geliyor. Smart da birden fazla, eee, şey alıp, ölçüm alıp bunları average ettiğiniz, ortaladığınız zaman Smart kendi, emm, şeyi içinde, engine'ı içinde, kendi, modülü içinde en yüksek coherence'lı bölgeleri alıyor. Yani sen buradan ölçüm yaptın, şuradan attın, şuradan yaptın, şuradan yaptın, şuradan 8 tane ölçüm yaptın. En doğru bir şeyleri alıyor. En, Pik noktaları anlaşılabilir aslında. yerleri alıyor aslına bakarsan ve computer'ları bu en azından yok edebiliyor, bir miktar da olsa. O yüzden, neyin computer, eee, yaptığına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde mesela böyle bir odamız var diyelim. PA asılı burada. Burada da bir PA asılı. Biz ölçüm yaparken yani yani tuning muning yapıyoruz yani ya da sistem ölçümü yapıyoruz. Sadece tek hoparlörden ses alarak ölçüm yapmamız gerekiyor. Çünkü siz bu mikrofonu buraya koyduğunuz zaman aynı sinyali buradan ve buradan yolladığınız zaman bu mikrofona comb filter'ın kralını yiyorsunuz. O yüzden zaten simetrik kurulduğunu varsayıyoruz sistemlerin. Tabii. Bu ölçüm işlerini, Salonlarımız dikdörtgen, hepsi aynı. tek taraftaki hoparlörle yapıyoruz. Bu sırf şu comb filter'ı yememek için. Sıradaki konumuza bakalım. Bu arada comb filter'ı biz aslında 2 hoparlörü dip dibe koyduğumuz zaman, açıları birbirine geçtiği zaman da yiyoruz. Yani orada şöyle bir durum oluyor. O line array teorisine giriyor aslına bakarsan. Tiz driver'ları belli miktarda birbirine yaklaşması gerekiyor. O da dalga boyuyla alakalı. Dalga boyunun yanlış hatırlamıyorsam 1/4 kadar birbirine yakın olması lazım ki o yüzden, eee, line array kurduğun zaman üst üste kutuları, böyle tizler böyle en ortadan şerit gibi, birbirlerine yapışıyorlar. O zaman tek hoparlör gibi çalışıyor. Dolayısıyla O zaman comb filter comb yemiyorsun. filter yemiyoruz. Evet. Açmaya başladığın zaman yemeye başlıyorsun. Bir de comb filter low'larda yemiyorsun galiba zaten, değil O mi? Mid da üzeri frekanslarda. dalga boyuyla alakalı. Yani dalga boyu ve gecikmeyle alakalı daha Aslında bu doğrusu. dalga boyu Yani evet. önemli bir konuymuş. Şimdi frekans konusuna geri gelirsek biz frekansları bildiğiniz gibi böyle şeylere, dağıtıyoruz, bölgelere dağıtıyoruz. İnsan kulağının temelde duyabildiği frekans başlıkları Bu galiba, evet, değil mi? onu da söylemek gerekirse 20 Hz'ten 20.000 Hertz'e kadar insan kulağının, range'i, denir. Yeni doğmuş çocukların mı? 20 yeni Bebeklerin. doğmuş çocukların evet. 20 kHz ama işte yaş ilerledikçe bu 20 kHz, 20 kHz, 20.000 Hz böyle 16'lara falan hızla 14'lere hatta davulcular da
Daha düşük sanırım. Çok acı verici bir şekilde. Ama alt frekanslarda duyma kaybı olmuyor. Sadece üst frekanslarda oluyor galiba. Üst frekanstan oluyor en azından. Zaten ailede böyle duyum cihazı kullanan varsa onlar çok tiz çalışırlar, belki biliyorsunuzdur. Böyle çünkü olmayan yeri veriyor onlar. Kaybolan yeri veriyorlar. Böyle "tıs" diye bir şey gelir. Siz takamazsınız bile kulağınıza. 20 Hz'den 20.000 Hz'e kadar böyle bir, frekans, bölgesine ayırmışız biz bu duyma aralığını. Bunu sadece, aslında yani bir kural değil bu. Daha kolay anlaşabilmek için ya da anlamlandırabilmek için, iletişim kurarken kullanabilmek için böyle diyoruz. İşte bas bölgesi, mid bölgesi, high bölgesi. Eee, Bas frekanslar, eee, yani bu, en düşük bölge oluyor, en bas bölge oluyor. Eee, en en düşük dalga boyu, eee, en uzun dalga boyu, en düşük tekrar ve en çok enerjiyi barındırıyor. Tekrar az olduğu için frekans başına düşen enerji miktarı, eee, daha fazla oluyor. Mid-range dediğimiz şey, 300 Hz'den başlatmış buradaki bu şeydeki arkadaş. Çok şey değil, o kesin bir kural değil. İnsan sesinin aslında bulunduğu bölge. Aslında en önemli bölge. Mesela Eee, eski telefonlar işte evet, 300 Hz, 3 kHz arasında evet, çalışma sebebi bu mu? aynen öyle. Şurada başka bir şekilde görüyoruz. Bütün enstrümanlar, Batı müziğindeki özellikle belli bir aralıkları oluyor ve bütün Batı müziğindeki neredeyse tüm enstrümanın ana frekansları, yani fundamental denen bir şey var frekans konusunda. Ana frekans demek bu. Yani bir frekansın üretebildiği en düşük, bir enstrümanın üretebildiği en düşük frekans diye düşünebilirsiniz. Eee, Her enstrümanın neredeyse böyle, 88 tuş piyano falan hariç ya da en bas enstrümanlar hariç bütün enstrümanların fundamental'ları, ana frekansları 200-250-300 Hz arasında düşüyor. O yüzden, bizim 200 meslekteki Hz'leri kısmayın. en böyle şey yapılması, kontrol edilmesi zor ve önemli olan bölge. Çünkü neredeyse bütün enstrümanların ana frekansları o 200-300 arasına düştüğü için bunları ayırabilmek, orayı çok kısarsınız, bütün enerji gider. Bununla alakalı. Bu da böyle standart bir şeydir. Hangi Şart. hangi enstrümanın evet, frekans aralığı ne kadar, nereden başlıyor, nereye kadar chart'ıdır. Özellikle böyle klasik müzikle falan uğraşıyorsanız, klasik müzik mix'i yapıyorsanız çok işe yarıyor. Çünkü mesela kemanın böyle 100 Hz'lerini falan duyurmak zorunda olmadığınızı buradan çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ya da işte erkek sesi, kadın sesi, biraz kadın sesini 250'ye kadar arkadaş yok etmiş ama, eee, Acımamış. evet, şu önemli olan orta bölge. Çünkü anlaşılabilirlik, yani vokal range'imiz orada. Bu frekansları bölümlere ayırmanın, çeşitli yolları var. Bu demin dediğim o arada vokal range'ini bu arkadaş da 250 Hz'den 4K'ya kadar, eee, belirlemiş. Artikülasyon center yani tam ortası da 2 kHz diyor. Aslında mantıklı. Aslında demin Özgür'ün dediği bu eski telefonlarda en tiz ve en bas olmamasının, duyulmamasının nedeni bu. Çünkü yani insan sesi, iletmek için kullanılıyor telefon. Şu 250 Hz, 4K arasını duyurduğu zaman insan sesi anlaşılabilirlik bölgesi burası. Anlaşılabilir abi. Evet. Doğru. Şimdi burada gördüğümüz şey, çok iyi bildiğimiz bir şey. Şu frekanslar ne bu? Bizim 31 band EQ dediğimiz, aletin frekansları. Eee, Oktav denen bir şey var, frekansla alakalı. Oktav dediğimiz şey aslında şu demek, mesela 100 Hz'den bahsediyoruz ya da 110 Hz'den bahsedelim daha güzel. 110 Hz'in oktavı çarpı 2'si oluyor. Yani 220 Hz. 110 Hz ile 220 Hz aynı nota. Kabul ediliyor. Aynı kabul edilmiyor, aynı nota. Bizim kulağımız aynı. Yani bizim insan kulağı logaritmik duyan bir şey olduğu için bir şeylerin katları üzerine çalışıyor. Bu mantıkta böyle. Mesela 25 Hz yani oktavlara bölünmüş bantlar var burada.
her oktavda 3 frekans konulmuş. 10 küsür, kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mu? 9 ya da 10. Her oktavı 3 frekansa bölmüş. Böylece 31 bantlık bir grafik EQ'ya varmış. Yani 25, 31, 40 bir oktav. 25 çarpı 2, 50 Hz'de ikinci oktav başlıyor. 100 Hz'de üçüncü oktav başlıyor. 200 Hz'de sonraki oktav başlıyor. Bu şekilde gidiyor. Yani şöyle bir şey düşünebiliriz. Mesela şöyle basit çok çirkin bir şey yapacağım. 200 Hz diyelim. Burası da 20 kHz diyelim. Burası da 2000 Hz diyelim. Şimdi bu bölgede 200 tane frekans var. Şu bölgede 1800 tane frekans var. Şu bölgede ise 18.000 tane frekans var. Yani ilk oktavda 25 Hz'den 50 Hz'e kadar 25 tane frekanstan bahsederken en üst oktavda 7500 tane frekanstan bahsediyoruz. Bu konu o konuya gelmeden Tam onu soracaktım ben de evet, hocam. bir de bu her frekansın denk geldiği bir tane nota var. 110 Hz, La, 220 Hz de La mesela. Peki müzisyen mesela keyboard'dan çalarken diyorlar ya abi o oktavdan değil de oktavından gel mesela. Evet, Notadan değil de. evet. Bunu mu anlatmak istiyorlar orada? Bundan anlatmaya çalışıyor. Aynı zamanda şeyler de sistem engineer'lar da böyle konuşuyor. Çünkü şeyi biliyorsunuz bir odada bir frekans ötüyorsa onun oktavı da çok büyük ihtimalle ötecek ya da en azından orada bir Farklılıklıdır. hareket olacak. Bu da aslında bizim meslekte biraz pislik bir konu. Mesela her odanın boyutuyla alakalı böyle öttüğü bir yer var. O bir notaya denk geldi. Mesela diyelim 125 Hz en böyle hoş. Sevdiğimiz frekans. Evet, C notasına denk geliyor 123. Yani o şarkı içinde böyle C ile alakalı bir notadan çalınan bir şarkıysa bu, C ile alakalı nota ne olabilir? Mesela mi'den çalınan bir şarkıysa, fa diyezden çalınan bir şarkıysa ya da C'den çalınan bir şarkıysa her C vurduğunda adam o da Özellikle bas gitar evet. uğurlayacaktır O dışarı. yüzden bazı şarkılar böyle daha iyi geliyor diğerlerinden. Çünkü bazı şarkılar daha az ötüyor. Çünkü odanın öttüğü frekansa denk yani Ya da gelmiyoruz. salonun, restoranın, konser merkezinin. Belli gamlarda, belli gam sıralarında belli frekanslar olmuyor. Yani bunu ezberlemek de aslında hobi olarak aslında benim hoşuma gidiyor. Eee, böyle diye değil mi? Şu mu? 1000 Hz değil mi? Evet. İşte C bu falan. O demin fundamental'dan bahsetmiştim. Fundamental Temel. evet, temel temel nota demek. Bir de armonikler var. Armonikler de 2 fundamental arasında yani oktav içinde 110 Hz diyelim. 220 Hz diyelim. Araya düşen diğer alakalı, iyi tınlayan, fundamental ile alakalı tınlayan frekanslara deniyor. Armonikler mesela 2 dakika konuşabiliriz bu konuda. Ne zaman ortaya çıkıyor? Mesela herhangi bir sistemi sınırına kadar ittiğiniz zaman analog clipping yapmaya başladığınız zaman analog sistemlerde eee, bizim distortion diye duyduğumuz şey aslında Harmoniklerin ortaya çıkması. evet armonikler ortaya çıkıyor. Şey olduğu zaman, distortion dediğimiz zaman armonikler fundamental kadar yükseldiği zaman bizim distortion dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bu aslında işe yarayabilen bir şey. Çünkü analog distortion az miktarda volümü açmadan loudness'ı yani ses miktarını, ses yüksekliğini arttırma hissini verebiliyor. Mesela Özgür şimdi konserlerinde Waves LV1 kullanmaya başladı. Benim Digicom vardı. Bu mikserlerin o plugin'le Digicon'un da başka Kanal üzerinde özellikleriyle, kanal üzerindeki tube özelliğiyle sanki analog bir devreyi basıyorsunuz, hafifçe yapıyorsunuz. Harmoniyi arttırıyorsunuz, sesini verebiliyorsunuz. Bunu yaparak volümü fade'i açmadan
yükseltiyorsunuz dışarıda aslında. Duyulabilirliğini arttırıyorsun. Evet ve Yani Radmus bu harmoniklerle alakalı şöyle bir konu var. Eee marker'ımı ne yaptım ben? Burada. Eee, evet, tek ve çift harmonikler diye bir konu var. Tek harmonik dediğimiz şey, tape satürasyonu, analog devre satürasyonu da ortaya çıkan durum. Çift harmonik dediğim şey ise tüp satürasyonunda, yani bir tüpü ittirdiğiniz zaman ortaya çıkan şey. Gitar amfisi olabilir, bu hi-fi sistemi olabilir, preamfi olabilir. Genelde çift harmonikler, even harmonics denen şey İngilizce, daha kulağa hoş gelir denir. Bu da bir ekstra bilgi olarak. O yüzden mi gitaristler lambalı, tüplü şeyleri severler, amfileri? Tüplü amfileri şu yüzden seviyorlar. Tüplü amfiler, eee, bir kırılma eğrisi gibi bir şeyden bahsedebilirsek, yani sinyal geliyor, şöyle diyelim, mesela transistörlü amfide pıt diye kırılıyor. Yani clean'le distortion arasında çok sert bir geçiş oluyor aslında. Tüpte çok daha yumuşak bir geçiş olduğu için şöyle, o aradaki şu bölge, işte o güzel gelen arkadaşlara bölge oluyor. Oradaki o even harmonikler, eee, çift harmonik dediğimiz şey, aslında hoş gelen şey. Yani, o ara bölgede mesela çalmaya çalıştılar özellikle. Çok drive'a sokmadan tüple çalanlar. Bu da çok güzel bir şey ve bunlar bir araya geldiği zaman ana frekans ve armonikler bu, composite wave ya da complex wave dediğimiz karışık dalgalar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani çünkü sinüs dalgası aslında en basit dalga şekli ve doğada bulunan bir şey değil. Yani doğada diye böyle 1 kilohertz falan gelmiyor. Hep böyle armonikler iç içe. Bütün enstrümanlar da, fundamental'lar ve armoniklerin Kesinlikle. çeşitli miktarlarda karışımıyla ortaya çıkıyor enstrüman sesleri. Ve, demin şu, slaytta gördüğümüz composite wave ya da complex wave dediğimiz karışık bir dalgayı armonikleri ve fundamental'ını ayırmanın bir yolu var. Bunun adı da FFT. FFT Fast Fourier Transform demek. Fast Fourier, adamın adı Fourier, bunu bulan transform. Bir matematik işlemiyle bir kompleks dalganın, yani karışık dalganın, harmonik ve eee, fundamental ve armoniklerde oluşan bir dalganın içeriğini ayrıştırmak için kullanılan alet ya da matematik işlemi FFT, yani Fast Fourier Transform. Burada mesela birkaç örnek var. Mesela bir tane 5 kHz'lik bir dalga görüyorsunuz şurada. Eee Fast Fourier transform'dan geçtiği zaman şöyle görünüyor. Yani bir tane 5 kHz var sadece orada. Şimdi o 5 kHz'e bir tane 10 kHz eklemiş aynı seviyede. Onun Fast Fourier transform'dan, FFT'den geçiriyor. Şöyle 5 ve 10 olarak aynı boyutta görüyorsunuz. Buna 20 kHz eklemiş üçüncüsüne. 3, 5, 10 kHz ve 20 kHz 3 sinyal de, 3 dalga da aynı boyutta. En son örnek olarak da bir tane böyle square wave, kare, dalga vermiş. Square wave'in özelliği zaten bu. Eee, belli miktarda azalarak armonik ve fundamental arasındaki ilişki değişiyor. Evet, şimdi niye ben bunu anlattım, fundamental, şu harmonik bu. Şimdi pink noise diye bizim ve white noise diye bir sinyallerimiz var. Bunlar test sinyalleri. Eee, bizim işimize yarayan ve asıl konumuz olan şey pink noise. Sanırım insan kulağının duyduğuna en yakın frekans bandı. Yakın. Ona da geleceğiz. Şimdi pink noise'in eee, aç açıklaması ne? Pink noise nedir? Pink noise her bantta eşit enerji demek. Yani şu 3 bantımız oldu. Bant demek bu şeyler. Ayırdık. 0 ile 200 arası bir bant diyelim. 3 bantlık bir sistemden bahsediyoruz burada. 200 ile 2000 arası bir bant dedik. 3 bantlık bir sistem. Bütün bu bantlarda eşit enerji olacak. Yani 200 eee, 200 frekansta aynı miktarda enerji 200 frekansa dağılacak. Aynı miktarda enerji 1800 frekansa dağılacak. Aynı miktarda enerji 18.000 frekansa dağılacak. Bunun olabilmesi için frekans arttıkça
pink noise'in frekans başına verdiği enerjinin düşmesi gerekiyor. Çünkü şu bölgede, bu bölgenin çok daha fazla katlarca fazlası enerji var. Biz bu yüzden, şimdi bir örnekle göstereceğiz. Buyurun. Bir pink noise açacağım şimdi size ama dışarıya vermemize gerek yok herhalde. Ben kısacağım. Pink noise böyle bir şey. Alttan küçük gelsin. Tüm sesçilerin aşina olduğu bir ses olup Şimdi kendisi. bu gördüğümüz şey pink noise'in RTA'sı. RTA demek bantlanmış FFT demek. Yani bakması çok kolay. Çünkü bunu bantlamazsak evet, bunu bantlamazsak şöyle görüyoruz. Şu arkada gördüğünüz ince pembe, çok kötü görünüyormuş pardon. Şöyle yapalım. Kırmızı kötü bir seçim oldu sanırım değil mi bu konuda? Olsun. Gözümüz açılsın. Onu şey yapayım ben, şöyle yapayım. Bunu bantlamazsak bunun anlaşılırlığı azalıyor. Düşük frekanslarda daha az data noktası var. Yüksek frekanslarda daha çok data noktası var. Bu pink noise. Yani bantlanmamış pink noise aşağı doğru gidiyor. Her frekansa daha az enerji versin ki her bantta eşit enerji olsun diye. Bunu bantladığımız zaman ise böyle dümdüz çıkıyor. Her bantta eşit enerji. Bir de white noise diye bir şey var. White noise bizim aslında sesli kullanmadığımız bir şey. Öyle ki Smart'ın içindeki noise jeneratörde, gürültü üreticisinde white noise özelliği yok bile. White noise ise, bunu şeyden göstereceğim, Logic'ten göstermem gerekiyor. White noise ise çıkıyorsa bu. White noise'in FFT'si dümdüz görüyorsunuz. RTA'sı bantlanmış hali yukarı doğru gidiyor. Bütün white noise'in anlamı, açılımı bütün frekanslarda eşit enerji. Yani pink noise bütün bantlarda eşit enerji, white noise bütün frekanslarda eşit enerji. Bütün frekanslarda eşit enerji olduğu için ve her bantta daha fazla frekansı olduğu için white noise yukarı doğru gidiyor. O yüzden çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Biz bunu gerçek hayatta kullanamayız. Test sistemi, yani test ederken sistemi white noise yollarsanız yakabilirsiniz sistemi çünkü sonsuza kadar gidiyor bu. Yani o şeyin Twitter'ın üretemeyeceği kadar tiz bir frekans üretebilirsiniz ve yani sinyalde yüksek bir sinyalse dikkat etmediyseniz büyük ihtimalle yakarsınız sistemi. Zaten güncel hoparlör sistemleri maksimum, yani tahminen Yani bunun sorunu, duyduğumuza göre 14 kHz'in üzerine, 14.000'in üzerine okumadığına göre ama yani herifi sınırına itiyorsun ve yukarı gidiyor. Evet. Bunun sorunu o. Yani zorluyorsun orada. çok zorluyorsun herifi. Üstelik sen genelde orta mid-range'e göre sesi açtığını düşünürsek evet, Evet yani seslerin yanma olasılığı çok. biz aslında white noise kullanmıyoruz. White noise anladığım kadarıyla elektrik sistemlerinin testinde kullanılıyor. Yani Smart'ta yok bile. Eskiden vardı, kaldırdılar. Benim bildiğim Pink sadece noise'ı. elektronik sistemlerde test sinyali çıkıyor. Evet yani biz FFT dediğimiz şey, dediğim gibi bantlanmamış, yani kategorize edilmemiş raw data, yani ham data, ham veri. RTA ise bunun daha kolay anlaşılabilecek şekilde işlenmiş hali. Göze daha kolay gelen hali aslına bakarsanız. Burada anlatmaya çalıştığımız konu bu. Biz pink noise kullanıyoruz. Bu da demin clipping dediğimiz şey. Belli bir her sistemin belli bir çalışma aralığı var. Belli bir voltaj aralığı var. O voltajı geçtiğiniz zaman sinyal klip etmeye başlıyor. Klip dediğimiz böyle saç kesme aslında. Böyle ucundan almak demek İngilizce. Analog sistemler çok daha yumuşak klip ediyorlar. Böyle adamın sınırına yaklaştığınız zaman fıt diye kesmiyor. Öyle biraz yuvarlak, kulağa daha hoş gelen bir Hatta şekilde hoş, yapıyor. aynen, hoş Ama gelen. herhangi bir dijital sistemi klip ederseniz hepimizin bildiği gibi
gerçekten berbat bir ses Distortion aslında oluşuyor. yani o distortion Bizim duyduğumuz yer. yeri distortion ama şimdi dijital sistemler 0-1, 0-1, 0-0 falan 0 ve 1'lerde oluştuğu için aslında bir dijital sistemi klip ettiğiniz zaman siz mesela 8 bitlik bir sistem diyelim. 8 tane 1 koyuyorsunuz yan yana. Ve bu herifin artık daha fazla bilgi proses edemiyor. Daha fazla koyabildiği 1 yok. Yani bütün birleri kullanmış oluyorsunuz ve herifin gideceği yer kalmıyor. Böyle illa çıtır 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 diye bir şey duyuyorsunuz. Analog sistemlerde bir distortion yani mesela gitar distortion pedalları da böyle çalışıyor. Sistemi klip ediyorlar. Hatta fuzz diye bir gitar pedalı vardır. Fuzz dediğimiz şey böyle çok kontrolü daha zor, daha güçlü, daha yüksek bir distortion şekli ve tamamen clipping üzerine çalışıyor fuzzlar. Hatta 2 clipping yani klip edilmiş sinyali de klip ediyor. Klip ediyor. Yani o kadar çok armonik ekliyor ki sinyale. O sinyal böyle büyüyor, 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 kocaman oluyor. Ve doğru kullanıldığı zaman işte rock müzikte çok güzel işimize yarıyor. Demin bahsettiğim konu armonikler ve fundamental arasındaki ilişki. Distortion'a girdiği zaman sinyal armonikler oluşmaya başlıyor. Armonik oluştuğu zaman aslında volüm açılmadan bizim kulağımızın hassasiyetleri ve çalışma stili nedeniyle Duyulabilirlik artıyor. Mesela dediğim gibi yani bizim normalde çok sık kullanmak zorunda kaldığımız CL5 gibi aslında konferans için üretilmiş masaların müzikte bizi zorlamasının nedeni ses açamıyoruz. Headroom yani ulaşabileceğimiz volüme çok hızlı geliyoruz. Çünkü armonik olarak bir şey ekleyemiyoruz sinyale. Mesela Özgür herhangi bir Exciter pluginiyle LV1'de ya da Digico'daki tüp şeyini kullanarak, devresini, simülasyonunu kullanarak armonik ekleyerek sesi açmadan sesi zenginleştirerek daha çok duyulur hale getirebiliyoruz. Bu arada armonik dediğimiz şeyin adı Türkçesinde doğuşkan. Fundamental'la alakalı. EDK'da öyle mi yazıyor gerçekten? Bir de bu aslında bunların arasında da belli frekanslar doğmaya başlıyor. Ses ittikçe, klip ettikçe ya da belli proseslere soktukça onların adı da partial. Yani bu armonikler ve fundamental arasında böyle başka frekanslar var. Bunların adı da partial. Bunlar da bizim kompleks ses, enstrüman sesi, insan sesi gibi şeyleri oluşturan konular. Şimdi ses dediğimiz olayı işte zaman olarak ele aldık, mesafe olarak ele aldık, saniyedeki tekrar olarak ele aldık, seviye olarak ele aldık. Bir de böyle bir şekilde ele alabiliyoruz. Buna envelope deniyor İngilizce. Türkçesine hani ben zarf dersem bilmiyorum hiçbir şey ifade eder mi bu? Envelope dediğimiz şey aranızda klavye, synth müziği gibi şeylerle ilgilenenler varsa bir sesin zaman içinde nasıl yükselip alçaldığı ve daha sonra doğup yok olduğu ile alakalı aslına bakarsanız. Bu envelope dediğimiz ADSR diye geçer. Bütün synth'lerde bunun ayarı vardır. İşte şeyi açarsınız, nota basarsınız uzun sürer. Release yok oluş zamanı. Zaten alt taraf zaman, üst taraf amplitude gördüğünüz gibi. Atakta ilk doğduğu an. Şimdi bu ilk doğduğu an çok önemli. Bizim transient dediğimiz bir şey var. Bu transient herhangi bir enstrümanı ilk notasını vurduğunuz zaman önce bir şey geliyor. Bir hareket oluyor. Daha sonra bir noktadan sonra bir dalga şeye oturuyor. Böyle tekrara oturuyor. Bu transient müzik yapımında, müzik mixinde, müzik üretiminde en önemli şey korunması gereken. Çünkü herhangi bir enstrüman, herhangi bir kaynakla alakalı, kaynağa dair en önemli detay transientte. Çünkü asıl bilgi orada, ondan sonra tekrar etmeye başlıyor dalga. Yani transienti korumak çok önemli. O yüzden mesela kompresör kullanımına geldiğimiz zaman bir noktada artık bugün olma ihtimali bir miktar olabilir. Transientleri yok edebiliriz. Etme ihtimalimiz var çok hızlı ataklar kullanarak ve o zaman mesela trompete vuruyor böyle yastığa vuruyor gibi şöyle bir ses çıkıyor mesela. Bu biraz daha işte yavaş ataklar falan kullanarak bunu bu transientleri korumanın yolları var. Aynı zamanda mikrofonlar. Bazı mikrofonlar için mesela hızlı mikrofon tanımı yapılır. Çok hızlı mikrofon abi Evet. ya da hoparlörler. Bu tamamen transient alımı, transient
leri ne kadar üretebildiği, elektriğe geçirebildiği ile alakalı mikrofonların ya da bir hoparlörün o transiti ne kadar akustik enerjiye çevirebildiği ile alakalı. Eee, Her enstrümanın belli bir frekans içeriği olduğu gibi dediğim gibi belli bir yani bir armonik içeriği oluyor enstrümanların. Armonik içerik dediğimiz fundamental, armonik ve partial'lar arasındaki ilişki ve hangisi ne kadar mesela her enstrümanda farklı. Bir de her enstrümanın farklı bir zaman içinde dağılımı, doğuşu ve yok oluşu var. Her notanın diyelim, her sesin diyelim, her enstrümanın her sesinin diyelim. Bu da aslında o enstrümanın sesini ortaya çıkaran şey. Yani bir kemanın bir piyanodan farklı envelope'u olması ve armonik içeriği olması onu piyano ya da keman sesi yapıyor. Zaten birbirinden sesleri ayıran da sanırım bu. Evet, bu ikisi aslında yani mesela piyano sesi bastık tuşa, çok hızlı bir transient geldi, sonra yavaşça yok oldu. Bir keman ise Arşeyi çek arşe çekildi, yay çekildi, uzuyor, işte gövdeden bütün arşe çekimi süresince titreşim devam ediyor. titreşim devam ediyor, ses üretiliyor. En sonunda da arşe çekimi bittiği zaman çok ufak bir en sonunda şurada release'i var. O da gövdeden gelen ses uzaması. Bununla alakalı birkaç tane daha enstrüman örneği var. Altta görüyorsunuz armonik içerikleri bu enstrümanların. Üstte de envelopları var. Nasıl zaman içinde geliştikleri. Hocam bir de gitar koyaydın ya Sinan. Merak ediyorum. Hocam Müller hocamız 2015'te yazdığı bu O zaman makalede gitar az kullanılıyor. böyle uygun görmüş. Mesela vocoder diye biliyorsunuzdur belki bir şey var. Böyle robot sesi alet Bu var. aralar çok Aslında popüler. vocoder'ın yaptığı şeylerden biri de envelope bilgisini armonik bilgiden ayırmak. Yani insan sesi envelope'uyla başka enstrüman sesi falan gibi karıştırmalar yapıyor. Sırf yaptığı bu değil ama onu da yapıyor. E, vocoder dediğimiz şey. Tamam. Şimdi ilginç konulara geldik. Şurada bir şey unuttum mu bakalım. Notlarımdan. Polarity'ye baktık. Frekans sağlamına. Pink noise gördük. White noise gördük. Hoparlörlerin hareketi. Bas frekanslar, tiz frekanslar. Şu bas frekanslarla alakalı aslında bir şey daha göstermek istiyorum. Ama bir resim bulmam gerekecek maalesef. On dakika şimdi göstereceğim şeyi de gösterip bir ara vereceğiz ondan sonra. 11-15'te. Ben bulabilirsem tabii o aradığım şeyi. Aslında bunun sonunda bahsedecektim de şimdi bahsedelim. Bu şimdi, nerede markerım burada? Bu bas frekansların omni dağılımıyla alakalı bir konu. Şimdi bas frekanslar her yere dağıldığı için bas üreten hoparlörler diyelim. Çünkü niye? Çünkü belli bir hoparlörün ön kısmı, boyutu belli bir dalga boyundan sonra sesi arkaya atmaya başlıyor. Sesler etrafa dağılmaya başlıyor. O yüzden bas hoparlörleri yerleştirebileceğimiz birkaç şekil var. Bu da onunla alakalı bir şey. Genelde kapalı salonlarda işe yarayan. Ya da yaramayan. Şurada. Bazen sevmediğiniz şekilde frekansları arttıran. Bir hoparlörün havada asılı olduğunu düşünelim. Ona free field deniyor. Herhangi bir yerde free field diyorsa böyle havada asılı, etrafta bir yansıtıcı yüzey yok demek. Havada asılı olan hoparlör bas bölgesini özel bir durum yok. Bas ne kadar geliyorsa o kadar geliyor. Ama alıp da hoparlörü yere koyduğunuz zaman ya da duvara yapıştırdığınız zaman bu half space denen olaya
ortaya çıkıyor. Şu an gösterdiğim şeyin adı bus coupling bu arada. Coupling demek eşleşme demek. Herhangi mesela coupled sistem diye yapılan biri bir şey derse o şu anlama geliyor. İki tane hoparlör birbirine yapışık demek. Uncoupled sistem demek iki hoparlör birbirine Ayrı. ayrı demek. Bu şekilde anlatılıyor. Yalnız half space'te 3 dB artmıyor muydu ya? Altı. İşte ona dB'lere gelince şey edeceğim sana, anlatacağım o konuyu. dBFS. Bir yüzeye yapıştırdığımız zaman hoparlörü bas seviyesi unutmamak için unuttuğum şeydir benim. 2/1 seviyede artıyor. Yani çarpı 2. 2 kat artıyor. 2 kat demek 6 desibel demek. O yüzden biz sub bass'ları yere koyduğumuz zaman main asımdan, main PA'den daha az sayıda koyuyoruz. Çünkü yerden aslında çarpı 2'ye kadar o ses artıyor. Yani yerde bir ayna var. Bas frekansı o kadar artırıyor demek. Olur da köşeye koyarsak biz hoparlörü, Mesela şu an bu salonda şu an sub'ın durduğu yer hocam. evet orası şu an yapacağım şey 2/2. Yani 2/n olarak şey yapılıyor bus coupling. Düzgün çizeyim şuraya. Pardon. 2/n. N yüzey sayısı diyelim. 2/0 free field. Yani 2/0 ne demek? Çarpı 1. 2/1 bir yüzey eşittir çarpı 2. 2/2 iki yüzey. Şu yer ve duvar çarpı 4. 2/3 köşe. Bas hoparlörü yani herhangi bir hoparlör asabileceğiniz en kötü yer. 3 yüzey çarpı 8. Ve bu çarpıların kaç desibele denk geldiği Bu arada yazıyor. ille sub-bass olması gerekmiyor. Nasıl? İlle sub-bass olması gerekmiyor. Bütün low okuyan Evet. Yani hoparlör o hoparlör belli bir noktadan sonra artık omni olmaya başlıyor. Belli bir frekanstan sonra sırf bastan bahsetmiyoruz evet. Artık o hoparlörün omni olduğu noktadan sonra olan bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden yine bu nedenle PA'yı astığımız zaman olur da prodüksiyonun kabul ettirebilirsek aslında çok faydalı bir şey. Sub'ları yere koymaktansa asmak. Dağılımı çok daha doğru olabiliyor. Ama daha çok sub asmamız gerekiyor. Çünkü couple etmiyor baslar. Yerde olmadıkları için daha fazla hoparlör asıyoruz yukarı. Aynı zamanda işte aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. PA'nin arkasına sub astığımız zaman abi o PA'nin arkasında kaldı sub'lar nasıl ses gelecek gibi bir soru oluyor bazen. Cömert biliyor bu sorunun cevabını. O ses geliyor çünkü o sub'ın sub hoparlörün ürettiği dalga boyu öndeki hoparlörden daha geniş. Geçiyor öndeki PA'yi. Arkadaki sub'ın ürettiği frekans hiç sorun olmuyor. Aynı şekilde yine dalga boyu yani lambda ile alakalı bir şey daha diyeyim. Mesela şu pek düşünülmeyen bir şeydir. Mesela bir yerde bir konser yapıyorsunuz. Uzakta başka bir etkinlik var. Arada bir tane duvar var. Abi duvar var. Oradan ses gelmez zaten diyorlar. O duvar ne kadar? 2 metre diyelim. 2 metre dediğimiz şey 172 Hz'e denk geliyor. Aslında o 2 metre duvardan 170 Hz'in altındaki bütün frekanslar geçiyor. Çünkü 170 Hz'in artık dalga boyunun altında kalıyor duvarın yüksekliği. Bu tip şeyler düşününce aslında çok ilginç geliyor bana. Böyle aslında hesaplayıp her şeyi bulabiliyorsun aşağı yukarı neredeyse. İşte matematiğin burada gerçek hayatta gerçekten bir faktörü önemi var. Evet, faydası oluyor buralarda. Bu işle alakalı olarak, bu bus coupling ile alakalı olarak bütün stüdyo monitörlerinin neredeyse ya arkasında ya programların içinde bir tane şey vardır. Switcher var. Evet, switch vardı. Bununla alakalı. Bazıları da işte bus space, bus coupling falan gibi yani free space, half space şunu da kullanırlar bazen. Quarter space, işte one eighth space diye. Bir takım liner'lerin arkasındaki switch'ler de bu işe yarıyor. Evet. 4 tane asınca 4'ü al, işte 6 tane asınca 6 al. Yani bir açıyı aslında yapmıyor. Low'lardaki bu artışları Aslına bakarsan line'leri üst üste koyduğunuz zaman birbirleri couple ediyorlar. Onu da düşünmek lazım. Onunla alakalı. yeni sistemlerin hepsinde işte L-Acoustic'in, DNB'nin vesairenin kullandığı eskiden mesela sadece hoparlör adetlerini koyduğun zaman sana
açıları verirdi. Şimdi amperlerini de veriyor. Dolayısıyla bir network üzerinden gönderip bu işe yarıyor aslında. Yani bunu aslında şey yapıyor. Yani, sistemden sisteme değişiyor ama aslında, ileriye ses atmak için çok faydalı bir şey. Line array'in birbirine couple etmesi. Yani bas belli frekansların altında başka türlü ses ileri atmak çok zor oluyor çünkü. Aslında bu coupling line array'lerde kullanılıyor. O yüzden mesela, eee, aslında teorik olarak gerektiğinden daha fazla line array kurulmasının diğer bir nedeni o. Sayı olarak daha sayılı kurulmasının. Çünkü ileri bas atamıyorsunuz başka türlü. Evet. Yani sub basarak destekliyorsunuz falan ama yine de en ileri atmak için başka bir, durum. Bizim aslında punch diye dediğimiz, işte, 100 Hz üzeri bir 150 Hz'e kadar olan frekansları subbas zaten okumuyor. Üstteki hoparlörlerden geldiği Evet, için üstte desteklemek gerekiyor onu. Yani onu üst yani şeylerden, normal PA'den sub bass'a geçişin böyle yumuşak olması gerekiyor. Orada bir böyle dalgalanmadan olması gerekiyor. O konulara da geleceğiz inşallah bir noktada. hayırlısı. Evet arkadaşlar bence bir ara verebiliriz. Bundan sonra desibel konularıyla devam edeceğiz.